Covid-19 salgını ile birlikte tartışılan konulardan biri de bu süreçte ortaya çıkan yanlış bilgiler, belirsizlikler ve bazı çelişkili tutumlar karşısında uluslararası ve ulusal kuruluşlara yönelik duyulan güven duygusu oldu. İçinde bulunduğumuz kriz döneminde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin de etkisiyle salgın döneminde uluslararası ve yerel kuruluşların aktardıkları bilgilere ve önerilerine duyduğumuz ihtiyaç da artıyor. Yanlış bilgi konusunda yürütülen araştırmaların önemli bir kısmı da yanlış bilgiye inanmanın kurumlara güven derecesiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda bu son dersimizde infodemi ile mücadelede önemli aktörlerin başında gelen uluslararası ve yerel kuruluşlara yer vermek ve COVID-19 vakasındaki tecrübelerini bizzat dinlemek istedik. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Türk Tabipleri Birliği, UNESCO ve Dünya Sağlık Örgütü'nden konuklarımız, bu kurumların infodemiye karşı yaklaşımlarını, aldıkları önlemleri ve dikkat çektikleri noktaları bizlerle paylaştılar. Bu dersin sonunda uluslararası ve yerel kuruluşların COVID-19 pandemisinde infodemiyi önlemek için ne tür politikalar izlediğini öğrenmeyi ve yürütülen çalışmaların etkinliğine yönelik eleştirel bir bakış açısı geliştirmeyi, gelecek infodemileri önlemek adına kurumsal düzeyde hangi önlemlerin alınması gerektiği ve kurumların yaklaşımlarında nelere ihtiyaç duyulduğuna dair eleştirel düşünme becerisi kazanmayı hedefliyoruz. Dünyada her önemli olay, bütün dünyayı ilgilendiren bir olay gerçekleştiğinde görüldüğü gibi pandemi döneminde de çok yoğun bir şekilde infodemiyle karşılaştık biliyorsunuz. Ve COVID-19'un bence merkezde en zorlayıcı faktörlerinden bir tanesi oldu infodemi. Biz öyle değerlendiriyoruz sağlık profesyonelleri olarak. Çünkü paylaşılan bilgilerin doğruluk derecesini görebildiğimiz için paylaşımların üzerinde direkt olarak sağlık çalışanları, sağlık profesyonelleri, bilim insanları olarak hakikaten ne kadar yanlış bilgilerin ne kadar inandırıcı hale geldiğini, getirildiğini görerek bundan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Hakikaten COVID sürecinin yönetilmesinde bile çok ciddi anlamda zorluklar yarattı bize pandemi. Infodemi pardon. Aslında belki bir kısaca COVID ile ilgili olarak tanımını yapmak istiyorum. COVID-19'a yönelik gerçek dışı ya da hatalı bilgilerin yayılımı, yani yanlış bilgi epidemisi olarak tanımlayabiliriz aslında. Diğer hastalıklar için de olduğu gibi aynı şekilde. Buna bir örnek vermek istiyorum en başta. Bir İtalya Başbakanı'nın bir açıklaması oldu COVID sürecinin başlarında. Mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Bu açıklamadan, resmi olarak açıklama yapılmadan çok kısa bir süre önce bir haber kanalı bu bilginin bunun yapılacağını öğrenip kesin yapılacağını da tabii bilmek mümkün değil ama öncesinde bir paylaşım yaptı. Başbakanın bu yönde bir açıklama yapacağıyla ilgili. İtalya'nın sokağa çıkma kısıtlamasının geleceği ve hiçbir şekilde dışarı çıkılamayacağı ile ilgili ve bu açıklanır açıklanmaz inanılmaz bir şekilde İtalya'nın kuzeyinden Lombardiya bölgesinden güney bölgeye doğru müthiş bir göç yaşandı. Ve bu göç sırasında tabii toplu taşıma araçları çok yoğun bir şekilde kullanıldı. Kendi araçlarıyla gidenler de yine çok kalabalıktan dolayı birbirleriyle temas etmek zorunda kaldılar ve COVID-19 sürecinin daha başında müthiş bir şekilde bir bulaş ortamı yaratıldı. Yani insanlar bir araya hiç istenmeyen, hep uzaklaştırmaya, insanları bir arada tutmamaya çalışan bir mekanizma organize edilmeye çalışırken insanlar bu bilgiyle, daha resmileşmemiş bir bilgiyle bir anda yollara döküldüler ve çok ciddi anlamda bir bulaş ortamı yaratıldı ve İtalya'da o dönemde sayıların çok ciddi şekilde artmasına sebep oldu. Bu bence çok ciddi ve güzel bir örnekti. Hakikaten sosyal medyanın da olduğu bir ortamda basın, televizyon, gazeteler daha başka şekilde ilerliyordu biliyorsunuz. Teyit edilmeyen haberleri çok yayınlamak istemiyorlar ama sosyal medya maalesef hepsinin önüne geçti ve inanılmaz bir şekilde yayılıyor. Hatta biliyorsunuz genel olarak bu konuda şakalar yapılıyor. Eğer bir şeyin duyulmasını istiyorsanız sosyal medyaya mutlaka koymanız gerekiyor diye. Bu şekilde olumsuzluklarıyla infodeminin çok karşılaştık.
Bir araştırmadan ayrıca bahsetmek istiyorum. Twitter üzerinde paylaşılan COVID-19 ile ilgili bilgilerin tıbben doğru, tıbben yanlış ve diğer olarak bir sınıflaması yapılmış. Bununla ilgili bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir çalışma var. Henüz yayınlanmış halini göremedim ama bu tıbbi hata içeren, yani tıbben doğru olmayan bilgilerin inanılmaz bir şekilde hızla yayıldığı ve tabii ki bir bilgi yayıldıktan sonra biliyorsunuz tersini iddia eden bilgilerin yayılması, yani doğrusu o olsa da hakikaten kabul edilmesi çok daha zor oluyor. Yani Twitter üzerinden de rakamlar da var burada ama onları telaffuz etmek istemiyorum. Yani inanılmaz bir hızla milyonlarca kere retweetlendiğini ve çok hızlı bir şekilde insanları, toplumu etkilediğini gösteren çalışmalar mevcut ve bu salgınla mücadelede gerçekten aslında olumsuz olarak bizi etkiliyor. Sağlık Bakanlığı salgın sürecinin başlamasıyla birlikte biliyorsunuz hemen organize oldu ve birçok tedbir alındı. İlk vaka 11 Mart'ta Türkiye'de görüldü, öyle hatırlıyorum tarihini. Ve bir bilim kurulu oluşturuldu biliyorsunuz. Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu oluşturuldu. Ve bu kurul aracılığıyla çok hızlı bir şekilde rehberler oluşturuldu. Halka bilgi ve standartize hale getirmek için bilgileri ve doğru bilgileri verebilmek için rehberler oluşturuldu. Videolar çekildi, web sayfaları oluşturuldu. Bunlar hızlı bir şekilde paylaşılmaya başlanıldı. Aslında Türkiye için ben bu sürecin hiç bu kadar yoğun bir şekilde yaşanmadığını daha önce düşünüyorum. Yani biz genel olarak bu rehberlerle yaşamaya, standartlarla yaşamaya alışkın değiliz. Ben sizinle konuşmamızın başında, çekim başlamadan konuşmuştuk. Ben Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı olarak görev yapıyorum aynı zamanda. Yani işimiz standartlar ve gerçekten standartlaştırılmış bilgilerle herkesin uyması gereken kuralları gösteren çok güzel rehberler hazırlandı ve herkese sunuldu. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün sayfasından bu bilgilere çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor, sürekli güncelleniyor. Bakanlık aslında bu şekilde çok ciddi infodemiye karşı bir önlem almış oldu. Biliyorsunuz sosyal medyada ve basında da hem Sayın Bakanımız hem bu konudaki gerekli açıklamaları yapabilecek yetkililer hem de bilim kurulu üyeleri çok ciddi anlamda aylarca açıklamalarda bulundular. Bu süreci bu şekilde götürmeye çalıştı Sağlık Bakanlığı. Çok aktif bir şekilde de hala hem basını hem de sosyal medyayı kullanıyorlar biliyorsunuz. Hem Sağlık Bakanımızın kendi sayfası var, Sayın Bakanımızın hem Sağlık Bakanlığı'nın sayfası, Sağlık Bakanlığı içerisinde ya da ilgili kuruluşlarda COVID ile ilgili çalışmalar yapan tüm ilgili kuruluşların da web sayfaları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla sürekli halk bilgilendirmeye çalışılıyor. Her gün zaten biliyorsunuz paylaşımlar yapılıyor. Yani istatistiki bilgiler de paylaşılıyor. Sonra aşı süreci geldi. Aşı sürecinde çok ciddi bilgilendirmeler yapıldı. Şu anda hala da web sayfasından bakanlığın ve sosyal medya hesaplarından zaman zaman ekrandan da kaç kişinin aşılandığı, iller bazında ne şekilde aşılanma olduğu iller bazında da görebiliyoruz. Oranlarla ilgili yaş, meslek grupları, bunlarla ilgili her türlü bilgiyi bakanlık çok aktif bir şekilde gün içerisinde defalarca güncelleyerek paylaşmaya çalışıyor. Bilim kurulu da aynı şekilde bu infodeminin önüne geçebilmek amaçlarından bir tanesi, tabii ki temel amacı bu değildi ama söylediğim gibi standartlar hazırlayarak kuaföründen biliyorsunuz restoranına her yerde neler yapılacağıyla ilgili doğru bilgileri en başından beri paylaşmaya çalışıyor ve bu şekilde hala da bu şekilde yaklaşımlarını sürdürüyor. Bu soruya cevap verirken öncelikle halk sağlığındaki genel bir yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Halk sağlığında bakış açısı olarak birincil, ikincil ve üçüncül korunma yaklaşımları vardır. Bununla hareket eder halk sağlığı bilim insanları. Birincil korumada durumun ortaya çıkmaması, yani koruyucu önlemler. İkincil korunma durum ortaya çıktığında yapılacaklar ve üçüncüsünde de durumun daha kötüye gitmemesi için yapılacaklar olarak değerlendirilir. Burada da aynı şekilde bir sürecin yürüyeceğini düşünüyoruz. Sonuçta ortaya çıkma aşamasını geçmiş durumdayız. Ve çıktıktan sonra yapılacaklarla da şu anda hali hazırda bunları yapıyoruz ve kötüye gitmemesi için de bir takım önlemler almaya çalışıyoruz.
Buradan çıkarılacak COVID-19 pandemisinden çıkarılacak derslerle bu kötüye gitmemesi için alınacak önlemlerin aslında bağdaştırılabileceğini düşünüyorum ben. Yani ileride böyle bir pandemi gerçekleşirse tekrar neler yapılacağıyla ilgili oldukça bilgi sahibiyiz. Çünkü pandeminin en başını hatırlarsanız hakikaten tüm dünya el yordamıyla, deneme yanılma yöntemiyle, yani bilim insanları bile bu yöntemleri ancak işte biraz zaman geçtikten sonra ortaya koyabildi. Koronavirüs ailesiyle tabii ki bilim dünyası çoktan beri haşır neşir. Ancak koronavirüsün bu hali, COVID-19 hali ile daha önce hiç karşılaşılmamıştı. Biliyorsunuz MERS ve SARS gibi koronavirüs ailesine ait daha önce de enfeksiyonlar görüldü, yaygın enfeksiyonlar. Ama bu şekilde tüm dünyayı etkileyen bir pandemi haline gelmeden sonlanmıştı. Şimdi artık tüm dünyada alabileceğimiz tedbirleri, ortak tedbirleri bildiğimiz, hangi tedbirlerin işe yaradığını, hangilerinin yaramadığını bildiğimiz, aşılamayla, medikal tedavisiyle ilgili bilgilerin artık yavaş yavaş oturmaya başladığı bir dönem yaşıyoruz. Tabii bunları ileride de kullanacağız. Ancak tabii infodemiyle ilgili ne yapılabileceğiyle, gelecekte neler yapılabilir? Bu konuda ya bence cevap vermek oldukça zor. Çünkü şu anda da infodemi karşısında birçok alanda çaresiz kalıyoruz. Bizim gördüğümüz kadarıyla paylaşılan bilimsel bilgilerden çok bu tür bilgiler daha çok rağbet görüyor. Yani bunların yayılma hızı inanılmaz fazla. Sanırım bilimsel paylaşımları daha anlamak daha zor oluyor. Aslında bunlar da genel olarak anlaşılabilir bir hale getirilip anlatılmaya çalışıyor ama insanların, toplumların genel olarak böyle sansasyonel bilgilere çok daha fazla merakı var ve inanılmaz bir şekilde hızlı yayılıyor bu bilgiler. O yüzden sanırım yapılacak en önemli şey doğru bilgilendirmeyi halkımızın, yani sağlıkla ilgili branşlarda olmayan kişilerin de anlayabileceği şekilde doğru bilgilendirmelerin çok daha yaygın bir şekilde yapılması. Sosyal medya aracılığıyla, basın aracılığıyla, bakanlığın kanalları aracılığıyla çok aktif bir şekilde yapılması. Diğerlerinin yapılmamasıyla ilgili yapılabilecek önlemleri açıkçası ben bir sağlık profesyoneli olarak bilmiyorum. Yani bunların bu doğru olur mu ondan da çok emin değilim açıkçası. Yani bilgilerin kısıtlanması, yayınlanmaması ile ilgili bir takım önlemlerin alınması doğru olur mu ondan da emin değilim. Ancak işte yanlış bilgilerin bildirilerek, şikayet edilerek bunların kaldırılması belki sağlanabilir. Ama gelecekte de ben infodeminin devam edeceğini açıkçası sağlık alanında düşünüyorum. Çünkü hakikaten sansasyonel haberler çok fazla rağbet görüyor ve yapan kişinin de bir anda çok popüler olmasını sağlıyor. Yani diğer bu konunun uzmanlarından daha çok popüler olmasını sağlıyor. O yüzden de ben gelecekte de devam edeceğini açıkçası düşünüyorum.